Birçoğu zaman sizler de soruyorsunuz, dışarıdan da birçok arkadaşlarımız soruyor. Ruhsal gelişim kamplarında neden erkekler? Birkaç kişiydi kamplarımızda erkekler. Her sefer 2'ye 3'e katlayarak maşallah çoğalıyorlar. Bu aslında şöyle, toplumu geliştiren ve topluma yön veren kadındır. Yani kadın geliştikçe, ilerledikçe erkeğin yolunu açabilir. Buradaki erkeklerin hani bekar olması, evli olması önemli değil. Onların hayatlarındaki bir anne, bir kız arkadaş, bir sevgili, bir karı, bir eş onların yollarını açmıştır. Annelerinden aldıkları bir miras açmıştır. Bir dişiyle yaşadıkları bir alışverişin bilgisi onları açmıştır. Öyleyse erillerin yolunu açacak olanlar sizlersiniz. Çünkü her erkeği ve her kadını bir kadın doğurdu. Kim yetiştiriyor? Annesi doğuruyor, annesi yetiştiriyor. Babasına sığınıyor olsa da annesi yetiştiriyor. Buradaki her birimize onun için bir kadın doğurdu. Peki kadın ne? Dişi bir karanlıktır. Erkek bir ışıktır. Onun için ışık karanlıktan doğar. Peki karanlık, bu doğuracağı ışığı nerede gizler ve saklar? Bunun bilgisi nerede saklanır? Onun için her bir eril aynı zamanda bir ışığın yansımasıdır yeryüzünde. Erkeklerini bir şekilde uzağa yollayanlar, erkeklerinden şikayet edenler, Rahman'la araları iyi olmayan dişilerdir. Onun için sizler dişi olarak erillerinizle barışıp onlardan şikayeti bitirmek durumundasınız. Diğer taraftan, eğer eriller olarak dişiden, kadından, eşinden şikayet ediyorsa, dünyaya geldiği maddeden şikayet ettikleri için ediyorlardı. Karılarında, dişilerinde beğenmedikleri bir taraf varsa, geldikleri dünyada beğenmedikleri taraf olduğu için şikayet ediyorlardı. Bak, denge kuruldu mu? Onun için şikayetten özgürleşebilmek çok önemli. Ve tabii ki erilin de çok önemli bir görevi var. Karanlığın içinden ışık doğuyor ve o doğduktan sonra diyelim ki bir el feneri, biz el fenerinin içinden çıkan ışığız. Çıktığı andan itibaren artık ona tabi olmak istemez. Işık çıkar, aydınlatır ve o karanlığı da aydınlatmak ister. Diğer taraftan dişil enerji yumuşayabilip kendini açabildiğince erili içeriye alabilir ve bir üçüncüyü, o oğlu, yeni bir enerjiyi oluşturabilir. Onun için her biriniz, yani bu aynı zamanda bir oğuldur, aynı zamanda bir çocuktur, aynı zamanda bir sevgidir, aynı zamanda bir ilişkinin meyvesidir. Onun için burada katılan bütün eril yansımalarımızı alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz. Işıkla
nurla, güzelliklerle, güzel tatlarla eril yansımalarımız. Çünkü onlar yolu açacaklar, biz onlara yol vereceğiz. Onlar çünkü kendi ruhsal güçlerinden birçok yerde korkan erkeklerden sıyrılarak buraya gelenler. Kadınların %99'u 6. çakraya çok hızlı çıkabilirken erkeklerin %1'i çıkabiliyor sevgili dostlar. Kadınların çıktıkları yerden %99'u çok hızlı düşebildiği halde buraya kadar çıkan erkeklerin %99'u buradan sonra yukarıya çıkabiliyor. Ne kadar tezat değil mi? Onun için ruhsal ve manevi konularda kadınlar ve dişiler çok daha öncü, çok daha güzel çalışmalara girebilir. Ama diğer taraftan işte buraya geldiklerindeki 6. çakraya, buradan 7'ye geçmede 100 tanesinden bir tanesi geçebiliyor. Erkeğin de ne dedik? Buraya, hatta bırakın buraya geçebilen %1. 100 erkekten bir tanesi burayı geçiyor. Burayı geçtikten sonra çok kolay geliyor. Ve buradan sonra da %99'u buradan sonra geçebiliyor. Yani o zihnin engellerini kaldırdı, ruhuna akacak. Artık orada erkek eril enerji çok güçlü. Onun için bir kadının buraya kadar dişi olması, buradan sonra erilliği, ruhsal bağlantıda eril olması önemli. Ama diğer taraftan erkeklerin işi yeryüzüne, dünyada kadınlardan çok daha fazla emek istiyor. Çünkü erkekliğin bir sorumluluğu var. Erkek olabilmenin farklı kadınlardan daha ağır sorumlulukları var. Eril olabilmenin. Ve diğer taraftan onlar irade gücünü, irade edebilmeyi, yönetebilmeyi ve bu yönetim gücünün içerisinden yumuşayarak sevgi, şefkat ve kabulle kalbe gelebilmenin yolcuları ve hedeflemişleri. İşte bu hedefe, yani bir taraftan bu gücü almak, gücü alamıyorsa, irade gücünü alamıyorsa sevgiye, şefkate çıkamıyor. O gücü aldı ve şefkatle kucaklayamıyorsa da ebedi cehennemlik oluyor. Bu sebeple dışarıda seyrettiğiniz birçok yöneticiler, eriller, işte diyelim ki belli güç odakları ebedi cehennemlik bir dünyanın içinde yaşıyorlar. Kırmızı, turuncu, sarı şakra. Yani hükmedeyim, yöneteceğim, benim dediğim olsun. Buna özenen, eril olma yolunda giden dişiler ve kadınlar da aynı şekilde o ebedi cehennemlik duruma düşebiliyorlar. Onun için biz de bu kadar kendine emek veren dişi yansımalarımızı sevgiyle alkışlıyoruz. Hepinizi tebrik ediyoruz. Sağ olun.